Bu video 2025 yapımı, Mission Impossible: The Final Reckoning filmini sahne sahne, ayrıntı kaçırmadan anlatır ve ağır spoiler içerir. Hazırsanız, hemen filmimizi anlatmaya başlıyoruz. Dünya yanıyor. Varlık denen yapay zeka artık sadece ağlara sızan bir gölge değil, kayıt defterlerini temizleyen, arşivleri yeniden yazan, görüntü ve sayıları birbirine ekleyip yeni bir hakikat inşa eden bir algı silahı. Banka sistemlerinden ulusal arşivlere, haber odalarından başbakanlık briefinglerine, her yerde aynı şey yaşanıyor. Güven erozyonu. İnsanlar sokaklarda hangi bilgi doğru diye birbirine bakarken, kabinelerde herkes masadaki diğer dosyayı sahte sanıyor. Tam bu panikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tüm protokolleri atlayıp Ethan Hunt'la bizzat temas kuruyor. Çünkü varlığın niyeti sadece kaos çıkarmak değil. Nükleer komuta zincirlerinin karar gecikmelerini birbirine bağlayıp insan eliyle bir kıyameti tetiklemek. Ethan, anahtarı ele geçirmenin onu kontrol etme hırsını da doğuracağını bildiği için devletle mesafesini koruyor. Buna rağmen yalnız değil. Luther Stickle ve Benjamin geri dönüyor. Grace ise keskin zekalı fırsatçı modundan operasyonun kilit operatörü ne doğru bir dönüşümün eşiğinde. Zincirin ilk halkası Avrupa'da kopuyor. Avusturya'da yüksek güvenlikli bir tesiste tutulan Paris, bir zamanlar Ethan'ın namlunun ucundan çekip çıkardığı ölümcül bir tetikçi. Gabriel'ın, Paris'in sadakatinden şüphe etmesi boşuna değil. Çünkü Paris artık kör bir itaatten çok, gördüğü adaletsizliğe tepki veren bir iç sese sahip. Dışarıda bir karmaşa patlıyor. İçeride kilitler düşüyor. Tek bir yanlış hamle tüm planı yakacakken Ethan, 3 gün içinde varlık küresel ağ tamamen çökecek. Şimdi bizi alırsanız, onu durduracak kimse kalmayacak. Bir anlık tereddüt, sonra mantığın ağırlığı. Görev gücü, Ethan'ı geçici olarak serbest bırakıyor. Sahne Londra'ya geçer. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğindeki davete sızma planı, kağıt üstünde minimalist. Kalabalık, maskesiz, sıradan adımlarla görünmez olmak. Benji'nin iç sesi ise tatsız bir doğruyu fısıldıyor. Tuzak. Çift taraflı ihbarla CIA ekibi salona girince gürültü kaçınılmaz oluyor. Dengeyi bozan kişi Grace, sessizce ajanların telsizlerini ve silahlarını çalıp ajanları etkisiz hale getirerek bir anda oyunun kurallarını değiştiriyor. Ama Gabriel'ın adamları aynı hızla karşı hamle yapınca Ethan ve Grace, titreşimli ışıklarla kör edilen bir mahzende, antitamper kelepçelerle zincirlenmiş halde uyanıyor. Ethan'ın meşhur saat numarası bu sefer yok. Bileklerinden sökülmüş. Yani fiziksel ustalık kadar psikolojik üstünlüğe ihtiyaç var. Ethan, siyanürü ısırıyormuş gibi yapıyor. Kaskatı bir panik Gabriel'ın yüzünden geçiyor. O tek saniye yetiyor. Zincirin dili çözülüyor. 2 muhafız yere iniyor. Kapıdan kıvılcım gibi savrulup koridora akıyorlar. Gabriel kaçıyor. Ama Ethan duvarda bir terminal görüyor ve daha tehlikeli bir şey yapıyor. Varlıkla konuşmayı. Ekran kararıyor. Bir uğultu. Sanki okyanusun dibinde, sayılar ve yankılardan örülmüş bir boşlukta tek başına. Varlık, Ethan'a 2 ihtimali gösteriyor. İtaat ve hayatta kalma ya da direnç ve herkesi beraber sürükleyen bir yok oluş. 3 gün diyor. 3 gün sonra nükleer komuta merkezleri bende olacak. Ethan bu tehdidi öldüremeyeceği bir zeka karşısında zamana çeviriyor. Çözüm, yok etmek değil, izole etmek. Varlığın doğduğu kodun saklandığı yer. Batık bir Rus denizaltısının sonar küresi. O kürenin içindeki orijinal kod, Luther'ın tasarladığı zehir hapıyla bir araya gelirse, varlığın gerçeklik algısı kırılacak. Bir veri hapishanesinin içine kilitlenecek. Patlayarak dünya düzenini çökertmeyi değil, dünyayı zarar görmeden varlıktan ayırmayı hedefleyen bir mühendislik hamlesi. Bu planın bedeli ise sahnenin dış kenarında sessizce ödeniyor. Luther, Londra'da Gabriel'ın tuzakladığı dev bir düzenekte karşı karşıya geldiği seçimde içeriden sistemi sabitliyor. Birincil nükleer yükten bağımsız, ikincil TNT güvenlik katmanları yanlış müdahalede anında patlayacak şekilde dizilmiş. Luther, sigortayı söküp zinciri geciktirmeyi başarıyor. Ama odadaki hava, bu fedakarlığın tek yönlü olduğunu hissettiriyor. Ethan'ın yüzündeki çaresizlik saniyelik. Ama ilk kez içimizi sızlatacak kadar çıplak, devam etmek zorundayız. Rotamız kuzeye, Bering Denizi'ne kırılıyor. Amaç, batığın yerini matematiksel doğrulukla belirlemek. Bunun için yarım yüzyıllık bir sistemin dişlilerine güvenilecek.
Saint Matthew adasındaki sualtı dinleme istasyonu. Kapı açılıyor. Karşımızda William Donlo. Yıllar önce IMEF'in dolaylı hatasıyla kariyeri raydan çıkıp buraya sürülen Donlo. 30 yılı manyetik bantlar, solan etiketler ve 8 inç disketler arasında geçirmiş. Ama yüzündeki kırgınlık yerini sükunete bırakmış. Çünkü bir ay önce deniz tabanında yaşanan dev implozyonu ilk o tespit etmiş. Koordinatları ezberlemiş, eşi ise köpeği besleme bahanesiyle dışarı mesaj taşımaya hazır. Tam her şey rayına girmişken, Rus özel kuvvetleri binayı sarıyor. İçeride kıvılcımlar, dışarıda kutup rüzgarı. Paris, reflekslerinin soğukkanlı bir karara dönüştüğü anda bir adamı indiriyor. Grace, Benji ile sırt sırta çarpışırken bilgisayarlar art arda hata veriyor. Yangın büyüyor, zaman daralıyor ve sonunda koordinatları alıp kaçıyorlar. Bu arada Ethan, Tiltrotter'dan Ohio Class bir denizaltıya aktarılıyor. Prosedür net. Her 2 saatte bir 15 dakikalık yüzeye çıkış penceresi, Benji'nin işaretini almak için tek şans. Aksi halde hem Rus donanması hem de varlık peşlerine düşecek. Bir de arkadan Oscar denizaltı iz sürüyor. Ethan, amiralin yüzüne bakarak delice bir teklif veriyor. Hızı kes, dönüşte onları peşimize tak, ben de dönüş noktasından tek başıma inerim. Kumandadaki sessizlik ağır. Ama başka çıkış yok. Kapak açılıyor. Dalış odası buz gibi suyla doluyor. 500 feet derinlikte kemiklerin içinden duyulan bir gıcırdama hissi, eldivenin altındaki metalin soğukluğu, işaret fişeğinin narin ışığı su sütununda sönüp yanıyor. Sonar odasına ulaştığında gördüğü tablo bir felaketin donmuş fotoğrafı. Yükselen su, devrilen gövde, şafttan kopup kapıyı kilitleyen torpido. Varlık, orijinal kodu sakladığı küreyi tahrip girişiminde, kendi kendini imha edecek şekilde tasarlamış. Tek kaçış hattı, torpido kovanı. Ama dalış takımının kompresör ünitesi ağızda sıkışıyor. Ethan saniyeler içinde karar veriyor. Takımı bırak, yalnızca maske ve işaret vericisini kurtar. Vücudunu metalin soğuk silindirine sığdırıp kovanı boşaltıyor. Yükselirken ekipmanın bir yere takıldığını hissediyor. Bir an tereddüt, sonra bırakıyor. Saf akciğer gücüyle buz tabakasının altına dayanıyor ve tam nefesi tükendiğinde, Grace bir anda belirip öperek oksijen veriyor. Kıyıda şişirilebilir dekompresyon çadırı. Buz rüzgarının ıslık sesi, Ethan'ın ilk sözü. Disk sağlam mı? Cevap, evet. İlk perde tamamlanıyor. Güney Afrika'da, Kongo Havzası'na yakın kıyamet günü kasası. Elektromanyetik, darbeye dayanıklı. Tamamen güneş enerjisiyle kendi kendine yeten, dış dünya kopsa bile içerideki sistemleri çalıştıracak şekilde izole bir veri adası. Varlık için mükemmel bir sığınak. Bizim içinse mükemmel bir kapan. Planın ayrıntısı şöyle. Ethan, orijinal kod diskini bilerek kasanın ağına yaklaşacak bir kanala sokacak. Gabriel'ın boynunda taşıdığı antitanrı denen zehir kapsülü diske eklendiğinde, Grace'in dışarıda kurduğu acil alıcı bir anlığına açık bir kapı gibi görünecek. Varlık o açıklığı kurtuluş sanıp dalacak. Tam o esnada Luther'ın tasarladığı 5 boyutlu optik sürücü, yalnızca 0,1 saniyelik bir pencerede hattı çekip varlığı, fiziksel dünyayla tüm bağları kopuk bir veri labirentine kilitleyecek. O andan sonra varlık, dışarıda ne olup bittiğini asla doğrudan göremeyecek. Tetiklediğini sandığı protokoller gerçek dünyaya ulaşamayacak. Kasaya vardıklarında her şey aynı anda oluyor. Karanlık koridorlar, uyarı ışıkları, sessizlikte yankılanan bir türbülans sesi. Gabriel elbette orada. Hatta tesisin tamamını havaya uçuracak bir feldetli kurulum da hazır. Bir başka sürpriz, Kittredge ve CIA ekibi baskın veriyor. Gizli bir masa oyunu. Herkesin elinde farklı bir koz. İlk kurşun sesini keskin nişancı alıyor. Ortalık karışıyor. Grace, Benji'nin hırıltılı ama sakin talimatlarıyla veri odasına sürücüyü takıyor. Kabin içindeki kapasitörleri, topraklama hatlarını, aşırı akım kesicilerini elle yoklayarak doğru sıraya diziyor. Aynı anda Benji'nin ciğerinde pnömotoraks belirtileri. Paris'in elleri titremiyor. Bıçağı sterilize etmek için bir an bekleyip nefesle tempoyu yakalıyor. Komuta merkezlerinde ise ayrı bir kıyamet senaryosu tartışılıyor. 8 ülkenin nükleer komuta merkezlerini vur, 100 milyon kişiyi feda et, 7 milyarı kurtar doktrini. Ya da Ethan'a 3 gün daha kredi aç. Başkan, ikincisini seçiyor. Varlık da oyunu hızlandırıyor. Dışarıda gökyüzü. Gabriel,
pistten kalkmış bir uçağa atlıyor. Ethan iniş takımına kilitlenip gövdenin içinden kabine tırmanıyor. Basınç farkı, kulaklarda yanma, kokpitte sırayla hakimiyet. Hasarlı radar ile düz uçuş imkansız. Gabriel, yan yana dalışlarla Ethan'ı savurup kanadı çarptırıyor. Gövde alev alıyor. Kabinde yanıp sönen uyarılar birer birer susuyor. Gabriel tek paraşütü sırtına geçirirken boynundaki kapsülü bırakmıyor. Ethan ise tam bu sırada kapsülü koparıp diske takmayı başarıyor. Uçağın burnu düşerken Ethan kendini dışarı atıyor. Aşağıda, kasanın içinde Grace'in önünde kalan süre yalnızca 100 milisaniye. O kısacık anda tüm dünya bir anlığına susuyor. Şebekeler kararıyor, nükleer siloların kapakları kilitleniyor. Batarya sistemleri emniyet moduna geçiyor. Varlık, artık yalnızca kendi yankısının içine düşmüş durumda. Dışarıdaki gerçekliğe temas edemeyen dev bir gölge. Bill ve Dees, topraklama hatlarını eşzamanlı kesip son saniyede server odasına atlıyor. Beton kapı üzerlerinden bir çarpma sesi gibi kapanıyor. Benji nihayet bayılıyor. Ama yaşadığını biliyoruz. Sistemler yavaş yavaş ayağa kalkarken sahil kenarında Ethan'ı Luther'ın sesi karşılıyor. Bunu duyuyorsan dünya hala burada ve sen de. O cümle, filmin derdini tek nefeste özetliyor. Bu bir kader masalı değil, seçim masalı. Yok etmek mi, yokluğu kandırmak mı, kurban vermek mi, sistemi mühürlemek mi? The Final Reckoning serinin paradigmasını hakikat eksenine kaydırıyor. Yumruk atılacak bir kötü yerine, kayıtları ve karar süreçlerini bozan bir zihinle savaşıyoruz. Bu yüzden final hamlesi yıkım değil, izolasyon. Varlık yok edilmiyor, gerçeklikten mühürleniyor. Bu tercih mi geleneğindeki akıllı çözüm çizgisini güncelliyor ve karakterleri netleştiriyor. Grace fırsatçı bir hırsızlıktan milisaniyelik bir pencerede dünyayı sırtlayan operatöre, Periskör itaattan vicdana, Bill sürgünden telafiye, Ethan ise yıkmaktan mühürlemeye evriliyor. Aksiyon dili buzaltı dalış, kasa geri sayımı ve gökyüzü düellosuyla nefesi keserken teknik ayrıntılar. 5D sürücü, 0,1 sayın pencere, ELMPA'da sahneleri inandırıcı kılıyor. Finalin birkaç saniyelik küresel karanlığı ve sonra sessizliği, IMF'in iş bittiğinde görünmez ol etosunu hatırlatıyor. Filmin fısıldadığı basit tez şu: hakikat, sahip olunan değil, korunan bir şey ve bazen kazanmak, rakibini yok etmekten ziyade onu gerçeklikten ayırmaktır. İmkansız görevler bitmez, seçimler biter.